böyle bir hayalim vardı. Kendi gıdamı yetiştirmek. Pafatara da Lazca kelebek demek. 10 dönüm bir yerimiz var. İçerisinde 100 kadar zeytin ağacımız var. İçerisinde böldüğümüz 1-1,5 dönüm kadar bir bostanımız var. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada hodangillerden biz Trabzon'da tamara deriz. İşte şu anda bu yumurtayla çok güzel kavrulur. Kökünden turşu da yapılır. Bunlar böğürtlenler. Yani çeşitlilik harika bir şey. Çok seviyorum ben. Tek çeşitliliğe karşıyım. Doğa çeşitli olunca daha mutlu bence. Bütün böcekler, kuşlar. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Pafatara çiftliğindeyiz. İki beyaz yakalının doğal üretime geçişini ve kurmuş oldukları bahçeyi gezeceğiz. Ama öncesinde onları tanıyalım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhaba. teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden başlayarak geçmişte ne iş yaptınız, neyle uğraştınız? Merhaba, ben Ayşegül. Lisans olarak mimarlığı bitirdim. Üstünde bankacılık ve finans master'ım var. Bir bankada en son görevim, bir bankada şube yöneticisiydim. Hep böyle bir hayalim vardı. Kendi gıdamı yetiştirmek, doğada huzur içerisinde yaşamak gibi. Sonra Murat'la tanıştık. Onun da hayalinin benimkine benzer olduğunu gördüm. Ve kısa süre sonra da buraya yerleştik. Ben işletme konusunda lisans eğitimi aldıktan sonra muhasebe alanında çalıştım. Sonra mali müşavirlik unvanını ve lisansını aldım. Genel toplamda 20 yıl civarında çalıştıktan sonra biraz çalışmaktan sıkıldım mı yoksa orta yaş bunalımı mı, hayatın gerçekleri mi artık neyse bilmiyorum. Gerçekte hayatın o olmadığını, yani sabah 9'dan akşam 6'ya kadar bilgisayar başında çalışmanın, bunu 6 gün boyunca yapıp 7. gün kendine vakit ayırmaya çalışmanın aslında gerçek bir hayat olmadığını, sadece bir sanal gerçeklik içerisinde yaşadığımızı düşünmeye başladım. İşte tam o süreçte zaten Ayşegül'le yollarımız kesişti. Akabinde de zaten işlerimizi bıraktık ve buraya yerleştik. Ben Karadenizliyim. Pafatara da Lazca kelebek demek. Öyle geldi aklımıza, öyle koyduk çiftliğin ismini. Mesleğimin büyük bir kısmı Ankara'da geçti. Hep orada yaşadım. Sonra ilk müdürlüğüm Bursa'daydı. İkinci müdürlüğüm de Eskişehir'deydi. Ondan sonra da zaten buraya göç ettik. Karadeniz'de güneşimiz pek yok. Denizimiz çok yok. Burada hem deniz de var, güneş de var, doğa da var. O yüzden daha çok burayı tercih etmek istedik. Tarım da yapabiliriz, karnımızı da doyurabiliriz. Denize de gidip yüzebiliriz. Güneşi de bol bol görebiliriz. Burayı tercih sebebimiz oydu. Araziyi nasıl buldunuz? Kaç dönümlük bir arazi buldunuz böyle bir doğal üretime geçebilmek için, kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için? Eskişehir'deyken bulduk aslında burayı. Biraz araştırma, hem maliyet hem metraj konusunu böyle optimal denk gelebileceği bir lokasyon arıyorduk. Şu anda 10 dönüm bir arazi içerisindeyiz. Otur. Mesela daha büyüğü bizim tarafımızdan yönetilemez hale gelecekti. Şu haldeyken bile yetişemediğimiz noktalar oluyor. Çok daha küçük, mesela 1 dönüm içerisinde, 1,5 dönüm içerisinde filan eğer konut olsaydı belki olabilirdi ama o da bizim biraz hedefimizin dışında kalırdı. Yani daha küçük parsellerde. Ayşegül'ün akrabaları bu köyde yerleşikti bizden önce. O tarafa da bakalım derken şu an içinde oturduğumuz parsel denk geldi. Ayşegül sağ olsun böyle bir hafta içi izin alıp hemen bir gün geldi, gördü. Ertesi gün tapu işlemlerini bitirdi ve Eskişehir'e döndü. Çok fazla böyle hani şu suydu, bu suydu, şurası mıydı, burası mıydı? Hani onun kaşı bunun gözü çok inceleme fırsatı olmaksızın gördü. Aklına yattı, işi bitirdi ve Eskişehir'e döndü. 10 dönüm bir yerimiz var. İçerisinde 100 kadar zeytin ağacımız var. İçerisinde böldüğümüz 1-1,5 dönüm kadar bir bostanımız var. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 dönüm kadar bir meşeliği var. Doğal yapıyı bozmamak için hiç ellemedik orayı.
Doğal yapı devam etsin. Orada da kuşlar yuva yapıyor. Altında kaplumbağalar yuva yapıyor. Buradaki mesela yaşadığınız zorluklar nelerdi? Hani ilk etapta ev yapmak için bir arazi satın aldığınızı söylemiştiniz. Şöyle aslında alırken şeyi araştırdık. Hani 10 dönüm olursa ve tarla vasıflı olursa işte 75-75 metrekare olmak üzere 2 katlı 150 metrekareye kadar izin varmış. Biz de onu gözeterek burayı da satın aldık. Fakat benim bir hatam, satan kişi kadastral yala cepheli olduğunu yazmıştı ilana. Ben de ona hani doğrudur diye düşünerek o şekilde satın aldım. Vaktim de yoktu çok bunu araştırmaya. Sonra ev yapma fikriyle biraz daha derin araştırmaya girince aslında arazimizin bir cephesinin olduğu yolun kadastral yol olarak kayıtlı olmadığını, dolayısıyla şu durumda ev yapamadığımızı öğrendik. Biz de Ezine'nin içinde bir ev satın alarak Ezine'ye yerleştik. Ama yine araştırmalarımıza göre 1-2 yıl içerisinde bu yol kadastral yola dönüşecek. Çünkü köyün en eski yollarından birisiymiş zaten. O zaman bağ evi tarzında bir şey mi? Evet, o zaman biz de yine küçük doğayla uyumlu bir ev yapacağız. İleride burada yaşamak istiyoruz. Bir yolumuz var, evet. İsmi nedir? Aşil, ismi Aşil. Evet. Çanakkale'li eski ölümsüz savaşçı Aşil. Aşil'i biraz da anlatabilir misiniz? Nasıl oldu böyle hayatınıza girmesi? Aslında asıl amacımız burada tavuk yetiştirmekti. Kendi yumurtamızı da kendimiz yetiştirelim istiyorduk. Aşil de Murat'ın arkadaşının köpeğinin bebeğiydi, yavrusuydu. Fakat yavruların biraz fazla olması sebebiyle bir kısmını vermesi gerekiyordu. Biz de ileride böyle bir niyetimiz olduğu için Eskişehir'de Murat arkadaşıyla karşılaştığında beni aradı. İşte böyle bir şey var, böyle bir çirkin var, çok çirkin. Biz de ileride düşünüyorduk bu çok çirkini alalım mı diye. Baktım gerçekten bu çok çirkin alalım dedim. Öyle evlat edindik. Arazide yaşasın diye düşünüyorduk. Fakat aldığımızda 2 aylıktı. 2 ay sonra da kış geldi. O kadar tatlı ve o kadar şirindi ki kıyamadık araziye bırakmaya ve böylece evimizde yaşadı. Bizle yaşıyor fakat günün büyük bir bölümünü biz bahçede geçirdiğimiz için o da bahçede mutlu. Bu arada cinsi neydi? Belçika kurdu, Malinois. Hani sahibi olduğunuz için koruma içgüdüsü vardır diye bazen insan ister istemez çekiniyor arkadaşlar. Biz de Aşil'den biraz çekindik ama çok tatlı. Şimdi arazide koşup dolaşıyor. Devriyeye başladı o. Aynen. Tabii eviniz Ezine'de ama günlük buraya bahçeye geldiğinizde zamanınızın büyük çoğunluğunu burada geçirdiğinizi anlatıyorsunuz. Evet. Yıl boyunca burada neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Sonbaharda zeytin hasadı ağırlıkta oluyor. O da yaklaşık işte 2 hafta kadar sürüyor. Biz kendimiz toplamaya çalışıyoruz. Toplayıp günlük sıktırmaya çalışıyoruz yağımızı. 2 hafta kadar o sürüyor. Onun haricinde kışın tabii biraz daha durağan toprak işleri. Ama bir yandan da kışlık sebzelerimizle de uğraşıyoruz. O işte lahanalar, kara lahana, işte Brüksel lahanası, brokoli. Biraz sonra gezeceğiz zaten. Evet, karnabahar gibi. Ama fidanlarımızın da kışa hazırlığı var. Tabii onları da yapıyoruz. Var. Ama tabii bir şey gibi değil yani Mayıs-Haziran gibi yoğun değil ama Evet. biraz durağan. Bu arada ağaçların budanması gerekiyor. Ağaçların bakımı gerekiyor, zeytinlerin. Bazen makas alıyoruz, sadece aralama yapıyoruz birkaç ağaca. Bazen testere alıp biraz derin budama yapıyoruz. Bazılarını hiç ellemiyoruz. Böylelikle budama mevsimini geçiyoruz. Ondan sonra zaten bahar gelince hepimizin bildiği gibi harala gürele fidan, tohum, yetiştirme, yok işte ne fideleme, şu bu filan derken gübreleme, toprak hazırlama, tarlaları hazırlama böyle bir yoğunlukla ta yazın sonuna kadar gidiyor. Yani tarım anlayışınızı bize anlatabilir misiniz? Öncelikle sürme diye bir şeye karşıyız kesinlikle. Toprağın altında kalması gereken canlılar altta kalıyor. Üstte kalması gerekenler üstte kalıyor. Çayırlarımızı biçip yatırıyoruz. Organik maddeyi arttırıyoruz. Kurak'a karşı korumuş oluyoruz. Bahçede ise evdeki organik atıklarımız artı buradaki sebze yataklarının atıkları, buradaki atıklar, onların hepsinden kompost yapıyoruz. Gübre olarak onları kullanıyoruz. Onun dışında öncelikle kışlıklarda bol bol sülforafan içeren lahana ürünleri, turplar, çeşit çeşit turplarımız, lahanamız, brokolimiz, kalemiz,
Karnabaharımız, Brüksel lahanamız, bunların hepsi oluyor kışın. İşte havucumuz, kırmızı pancarımız, bunların hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yazın ise domates, biber, salatalık, kabak, bolca kabağı çok seviyoruz. Acur çok yetiştirdik geçen yıl. Bazen biraz elimiz fazla kaçıyor. O kadar çok yetiştiriyoruz ki etrafa dağıta dağıta. Ezine'de mesela hem komşularımıza hem yardımcı olduğumuz aile de var mesela. Bu da güzel bir şey bence. Kendi temiz gıda en azından. Temiz gıda da paylaşmış oluyoruz başkalarıyla da. Biz ailecek çok tohum biriktiren bir aileyiz. Ata tohumlarını zaten bir 10 yıldır biriktiriyordum ben. Buraya geldikten sonra üzerine çok az tohum eklememiz gerekti. Zaten bir sandık tohumumuz vardı bizim. Onları istiflemiştik çeşit çeşit. Hep onlardan ekmeye özen gösteriyoruz. Hibrit tohum kullanmamaya, her sene kendi tohumumuzu yapmaya ve o tohumdan devam ettirmeye, tohumları çok iyi koşullarda saklamaya çalışıyoruz. Gölgede uzun sürede kurutuyorum ben. Serip açıkta. Birkaç ay kurutma zamanım geçiyor diyebilirim. Sonra onları çok özenle işte kategorilerine ayırıp paketliyorum ve rutubetsiz yerde saklıyorum. İnanın İnegöl'de müdürlük yaptığımda kavun tohumu almıştım. 10 yıl önce mi diyeyim? Yani buraya geldiğimizde onu ektik, kavun yedik mesela. O kadar güzel bir şey ki tohum uygun koşulda saklarsanız çok uzun süre yaşayan bir varlık. Yani bu harika bir şey. Biz böyle bir tarımı seviyoruz. Doğaya hiç zarar vermeyelim. Kendimiz mesela çok fazla ayçiçeği dikeriz. Neden? Kendimiz çitlemek için değil, arılar gelsin. Bir sürü arı gelsin. Bahçemizde hep bir uğultu vızıltı olsun. Kelebek gelsin. Kuşlar gelip yiyor bizim genelde. Süs ayçiçeği ekiyoruz. Kuşlar yiyor çekirdeklerini. Arılar nektarı alıyor. Kuşlar da çekirdeklerini yiyor. Bu da bizi aşırı mutlu ediyor mesela. Sadece kendimize değil de doğaya da çalışmayı seviyoruz. Bu arada Murat Bey'in de arıcılıkla ilgili bir isteği var, merakı var herhalde. Şeyim var, evet. Kışların biraz kış yapmaması arıcıları zorlamış. Ben de acemi arıcı olarak çok zorlanırdım herhalde deyip hani sarkmayı olumlu düşünmeye, yormaya çalışıyorum. Hem tıbbi ve aromatik bitkilerimiz var. Bunları çoğaltıyoruz bir yandan. Bir yandan bahçe içerisindeki sebzelerin tozlaşması için görevler olacak. Çeşit çeşit çiçek yetiştirmeye çalışıyoruz. Birazdan tarlalarda görürsünüz. Yani henüz yoklar. Daha tohum aşamasında. Bitme aşamasındalar ama yani arılarla iyi bir işbirliği kuracağımızı düşünüyorum. Keza erken baharda çevrede de bizim bahçemizde de badem ağaçları çok fazla. En erken zaten çiçek açanlar onlar. Erken baharda bademle başlayıp fasulyeyle sonbaharda sezonu kapatacak kadar böyle geniş bir sezonda arılarla güzel bir işbirliği kurarız diye düşünüyorum. Sizin gibi böyle sürdürülebilir tarım yapan, işte permakültürle ilgilenen, doğal tarım yapan insanların sayısı gün geçtikçe daha da çoğalıyor sanki. Özellikle bu pandemi sürecinde insanlar biraz daha doğal ürünlere ulaşmak için çaba sarf ettiğini gördüm. Sizce bu umut verici mi? Hani çevrenizde de bu tarz insanlar var mı? Sizin gibi böyle tarıma yönelen, doğal tarıma yönelen diyelim. Var. Umut verici fakat yeterli değil bana göre. Bence en azından köydekiler, ki ben yetiştirdiğim marullardan köydeki komşuma verebiliyorsam, hani ben yetiştirdiklerimi onlara veriyorsam bu ona da örnek olacaktır. Belki birisini aklını çelip yabani ot ilacı kullanmadan bu işi yapabileceğine inandırırsam o bile benim için çok büyük bir şey ama gelişeceğini düşünüyorum. Evet, pandemiyle beraber herkes yani evde kapalı kalmaktansa doğada olayım. Belki işte kendi gıdamı yetiştiririm. Bir de zehirsiz gıda ile ilgili de farkındalık yükseldi artık. Çok fazla makale var tarımda kullanılan ilaçların yarattığı sonuçlarla ilgili. Ve bu sosyal medya aracılığıyla da çok fazla kişi bu konuda bilgi sahibi olmaya başladı. Bu da biraz farkındalığı ve isteği arttırdı bence. Güzel örnekleri insanlar tanıdıkça biz de yapalım diyebiliyorlar. Evet, yapılabilir bu kesin yani. Her ne kadar pandemiyle beraber bu yaşam tarzının veya bu anlayışın yaygınlaşması bireyselde kalıyor gibi gözükse de bence çoban ateşi gibi bir yerden sonra artık üreticilerin de farkındalıklarını değiştirecek ve
temiz gıda üretmeye onları da yönlendirecektir veya en azından bir örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Sizin yapmış olduğunuz bu uygulamalar gerçekten örnek ve umarım da çoğalır. Biz de zaten bunun için sürekli bu tarz örnekleri çekmeye devam ediyoruz. Burayla ilgili sizin gelecekte nasıl bir planınız var? Hani şu anda sadece kendi ev ihtiyacınızı belki karşılıyorsunuz. Gerçekten bu da çok önemli bir şey zaten. Ama geleceğe yönelik böyle farklı planlarınız da var mı? Mesela aronya çok antioksidan bir yemiş. Bizim de var aronyamız, yine kendimize yetecek kadar. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Hani ileride spesifik bir ürün, çok fazla belki büyük olmadan hani çevreye de katkımız olsun. Belki kendimize de katkısı olur. Öyle bir şey düşünebiliriz aslında veya ama o çok fazla arttı. Hani tıbbi aromatik bitki diyeceğim ama şimdi kime baksam tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapıyor. O ihtiyaç karşılanmış gibi. Biz belki şifalı bir belki ilaç sektöründe kullanılan o konuda çünkü okuduğum kaynaklar hep bizim Çin'den bunu tedarik ettiğimizi, ilaç için kullanılan örneğin bir deve dikeni bitkisi karaciğer temizlemek için kullanılıyor. Ama bunu biz ülkemizde yetiştirebilirken ki bu arazideki deve dikenlerini sökene kadar canım çıktı diyebilirim. Biz böyle bir şey yapabiliriz mesela. Çin'den almak yerine tıbbi ilaçlarda, tıp sektöründe kullanılan tıbbi bitkileri kendi ülkemizde yetiştirebiliriz. Belki biz de öyle bir şeye vesile olabilir. Yani mesela şöyle örnek vermek gerekirse Anadolu'da işte kara kılçık buğdayı var. Evet. DNA'sı değişmemiş, genetiği değiştirilmemiş, organik ve insan sağlığı için de önemli bir buğday. Çok fazla çeşidimiz var. Anadolu'ya özgü güzel ürünler var mesela. Keza şeyler de, atalık tohumlar da öyle. Sürekli her sene kendi ürününü toplayabiliyorsun. Tekrar tohum alman gerekmiyor. Evet. Bir de DNA'sı değiştiği için diğer ürünlerin, hibritlerin belki de insan sağlığını olumsuz etkileyen yönleri vardır. Bununla ilgili mesela neler yapılabilir? Hani sizin önerileriniz, tavsiyeleriniz, okuduklarınızla ilgili bize sunabileceğiniz bilgiler var mı? Bu işi hani büyük çapta yapan ama biyodinamik tarım yöntemiyle yapan çiftlikler var mesela Türkiye'de. Veya akıllı böcek var. Üniversitelerimizde örneğin tutaya karşı akıllı böcekler, tırtıllara karşı akıllı böcekler üretiliyor. Ben de geçen yaz mesela domateslerimizde denedim akıllı böcek yöntemini. Belli aralıklarla küçük kartonlar var. Onların içinde belli sayıda böcekler oluyor. Onları domateslerinize asıyorsunuz. O şekilde mücadeleyle büyük tarım, domates yetiştiricileri var mesela. Büyük tarım işi yapanlar var. Bunlar çok ümit verici ve yayılacağını düşünüyorum. Yani insanlar büyük çapta yapanlar, böcek kullananları gördükçe bunlar tarımla ilgili televizyonlarda da çıkıp anlatıyorlar nasıl yaptıklarını. Onları izledikçe ben ümit verici olacak diye düşünüyorum. Benim tavsiyem biyodinamik tarımı kullanabilirler. Tırtıllarla mücadele eden böcekleri kullanabilirler. Canlı küçüldükçe gübresi daha kıymetli hale geliyor. Bizim de mesela kompostumuzun içinde belki saymadık ama 300-500 solucan vardır. Kendi solucan gübremizi de yapacağız. Öyle bir hedefimiz de var. Şimdilik kompostun içindekilerle idare ediyoruz. Kesinlikle solucan gübresi büyük çapta çiftçilik yapanlara tavsiyemizdir. Hem çok kolay hem de çok toprağı besleyici, organik maddesini arttırıcı bir gübre. Toprağı kazıyoruz. Mesela toprakta solucan varsa demek ki yaşıyordur. Organik maddesi yüksek yaşayan bir topraktır ve solucan tarafından da gübrelenen bir topraktır ve havalandırılan bir topraktır aynı zamanda. Çok faydası var solucanların toprağımıza. Köylülerin deliceleri toplamadığını anlatmıştınız. Evet. Onu bir de anlatabilir misiniz? Evet. Biz buraya taşındığımız Aralık ayıydı ve ağaçların üzerinde zeytinler duruyordu. Abi onlar delice dediler. Yani dedim. Onlar acı olur dedi. Ne olur dedim yani yağın tadını bozar. Onları katma yağın içine dediler ve toplama. O sene toplanmadı mesela bizim zeytinimizdeki deliceler. Tabii işin içine biraz girdikten sonra öğreniyorsun ki aslında onların yağ asitleri daha faydalı, daha az yağ miktarı vermesine rağmen normal standart yağdan çok daha şifalı bir yağ sunuyor. Artık hiç ayırmıyoruz.
böyle tesbih tanesi kadar olan zeytinleri bile toplayıp kasalara koyuyoruz. Onu anlatıyordu Ayşegül. İşte yağları sıkıma götürüyoruz. Ne güzel. Topladıktan sonra bekletmeden götürüp soğuk sıkım yaptırıyoruz. Orada da hiçbir şekilde plastik bir kaba koydurmuyoruz. Biz kendimiz teneke alıp, yani daha sonra krom tank almayı planlıyoruz ama şu anda tenekelerde ayrı ayrı biriktiriyoruz. Fazlasını da eşimiz, dostumuz, akrabamız o şekilde. Sadece burada yaşamakla ilgili değil örneğin. Yani Algıların değişmesi var bir tabii. tane 8. kıta var çöpten yani. Ne gerek var o kadar çok tüketmeye? 50 tane kıyafete, 50 tane ayakkabıya. Belli bir bilinç yükselmesine geldiğiniz zaman, bilinç yükseldikçe dolaplardaki doluluk oranı azalıyor. Ben buna inanıyorum. Yani bir kıta var çöpten yani. Dünyayı mahvetmiş durumdayız. O kadar çok tüketmeye gerek yok. Tamam buradayız, ihtiyacımız yok ama yeri geliyor bir toplantıya, davete, bir yere de gidebiliyoruz. Ama her toplantıda yeni bir kıyafet alsam gibi bir kaygım yok yani. Beni onun güzelleştirdiğine ya da daha iyi bir insan yaptığına inanmıyorum. Benim kafamın içindeki doluluk beni daha güzel ve iyi yapar. Buna inanıyorum. O yüzden tüketimimizi de bilinçli olarak aynı zamanda. Yani işte paramız azaldı, tüketimimizi de azaltalımdan ziyade zaten çok tüketmek doğru bir şey değil bilinciyle. Baktığın zaman zaten çere çöpe çok ihtiyacın olmuyor. Kaliteli besleniyoruz. Temiz hava alıyoruz, güzel uyuyoruz. Bundan daha fazlasına gerek yok. Bir şey mi hissetti? Ne oldu? Gelen geçen Sanki uçak böyle Ha. Evet, uçak askeri geçti o. uçaklar geçiyor ya. olabilir. Onun Uçak sesi uğultusu. olabilir veya yoldan birisi geçtiğinde de onu uyarıyor. Bu uğultu Doğru. var ya. O da olabilir, evet. O uğultu onu rahatsız etti. Peki yaklaşık 4 yıl önce böyle bir araziyi aldınız. İnsanlar da en çok maliyeti merak ediyor. Yani 4 yıl önceki maliyetleri göz önünde bulundursanız o zaman buranın dönümü ne kadardı? Şu anda ne kadar? Bu bölgeden mesela arazi satın almak isteyenler. Eskiden 4 yıl önce burada dönüm fiyatı neydi? Şu anda nedir? Bizim aldığımız rakamları telaffuz edince ya bedavaya almışsınız denir ama işte paranın değeri o zaman ona göreydi. Biz aldığımızda fiyatı dönümü 15 bindi. 15 bin lira civarındaydı, evet doğru. Biz aldığımızda 15 Şu bin liraydı anda ama... da Yani 150 bin civarına mı aldınız? Evet, evet. Evet. Arazinin toplamı 150 Evet. bin lira. 150 bin lira. Şu anda mesela dönüm fiyatı ortalama nedir? Ortalama bir rakam söylerseniz Ya olur. şöyle, hemen karşımızda bir 800 metrekare bir bağ satılır. Yani bağ diye geçiyoruz, o yüzden bağ diyorum. Yoksa içinde zeytin ağaçları falan da var ama 800 metrekare ne kadar doğrusu 480 bin lira mıydı? o civarda bir şey. Yaklaşık 1 milyon yani. Evet, dönüm fiyatı işte Beş- dönüm fiyatı 500 bin lira civarına falan gelir herhalde. 500 bin lira. Evet. Anladım. Mesela insanlar bir şey dilediklerinde belki de sağlık en önde geliyordur. Derim. Mesela Mutlaka. sağlığın için ne yapıyorsun diye bunu da bir sormak lazım insanın kendine. Evet. Hani şehirde bunu yaşayabiliyor musun? Sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor musun? Sağlıklı havaya ulaşabiliyor musun? İçilebilir bir suyun var mı? Yok. Çok önemli. Hiçbiri çok yok önemli mesela. noktalar. Pazara neredeyse nokta hiç olabiliyor. gitmiyoruz Evet. biz. Evet. Yani söylemek gerekirse. Bu da bakarsanız ciddi bir maliyet. Biz Tabii. o maliyetten kendimiz yetiştirerek kurtulmuş oluyoruz ve o maliyet için, o kendi gıdan için çok büyük bir arazi de gerekmiyor. Hani kocaman arazimizin sadece küçük bir parçası bahçe. Çok az bir toprakta toprağını güzel işler, güzel bakarsan az bir toprakta çok şey yetiştirip beslenebilirsin. Şimdi o zaman hazırsanız böyle bahçenize doğru gidebilir miyiz? Hani Tabii. biraz bahçenizi gezelim, bitkilere bakalım. Tamam. Tabii şu an tam mevsimi değil ama Şu an olduğu biraz kadarıyla. bahçe boş ama tabii Tam ki evet. geçiş mevsimi, Evet. evet. Şimdi Evet. şeyler, tohumlar toprakta büyümeye çalışıyorlar ama elbette. Bahçe hakkında bilgilendirmeyi eşim yapsın. Evet. Konunun uzmanı o çünkü. Şimdi permakültürle ilgilendiğinizi söylediniz. Biraz burada neler yapıyorsunuz? Sebze yataklarınızla ilgili, ektiğiniz, diktiğiniz bitkilerle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki hem permakültürle ilgili kitaplar okuyorum, hem biyodinamik tarım, yani daha doğrusu doğa dostu tarım yöntemlerinin hepsini inceleyip kullanabileceklerimizi alıp o şekilde hiçbir şekilde zehir kullanmadan tarım yapmaya çalışıyoruz. Kendi gıdamızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada yabani otlar çok fazla
baskı yaptığı için sebze yatakları yaptık mecburen. İlk önce yatak yapmadan denedik. Fakat çok fazla akına uğradı yabani otlar tarafından. O yüzden biz de sebze yatağı yaptık. Bu şekilde daha iyi oluyor. Üzerine de Bu sebze yataklarını mesela yaparken biraz böyle hani bilmeyenler için nasıl yapılıyor? Hani kısaca bize değinebilir misin? Hani nasıl yapıldığıyla tabii ilgili? ki biz burada yapmadık. Şurada boş alanda ölçüp biçip Murat'la beraber hazır tahta satın aldık. Çok da özelliği olan bir tahta değil. Basit inşaat tahtası. Biraz çivi aldık. Biraz 5'e 5 aldık. Uzun. Daha sağlam ve düzgün olsun diye köşelerine çakabilmek için, tutturmak için. Ölçtük ne kadar yapalım. Özellikle şeye dikkat ettik. Hani oturup çalışacağımız zaman uzanabilme, arada boş alan kalmasın, boş mesafe diye. Sonra Alta dışarıda direkt mesela bitkileri falan mı koyuyorsunuz? İlk yapılış aşamasında. ilk yapıldıktan sonra biz dikim yaptık. Bunları buraya oturttuk. Daha sonra işte içine yanmış keçi gübresi koymuştuk ilk seferinde. Daha sonra da kendimiz kompost yapıyoruz. Kompost gübre serdik. Dikerken de hangi aralıkla hangi sebzeyi dikeceksem bir çukur açıp oraya dikeceğim. Burası yine böyle malç şeklinde kalacak. Yabani ot çıkmasın. Güneşten korusun, soğuktan, rüzgardan korusun. Hem de nem bitkiyi. sağlıyor değil mi? Tabii nemli kalıyor. Suladıktan sonra da nemli kalıyor. Şurada da yükseltilmiş yataklarımız var. Ben burada araya gireyim. Yani Yeni yapmak isteyen, yapmayı planlayan varsa altına derin kazarak veya gövdesini yükselterek iki türlü uygulanabilir. Ama bu sene gördük ki fare sayısı o kadar çok arttı. Altına kafes teli gibi 2'ye 2, 2,5'a 2,5 göz tel koyduktan sonra yapmayı ben şahsen tavsiye ederim. Hani bu sene bir tane uygulayacak olsam mutlaka gidip altına kafes teli Bu kez sererim. fareler yuva yapmaya başladı. Evet, yani alttan bir tanesinde alttan gelmiş, yukarıdan çıkıyor. Yani yolu bulmuş özellikle geçmiş. bu yıl çok fazla tarla faresi var. Bunları yaparken de ben de şimdi yapsaydım altlarını biraz daha derin kazıp o şekilde yapmayı tercih ederdim. O zaman daha köklerin derine inebilecekleri daha fazla alan oluyor. Şimdi alt biraz sert kalabiliyor. Böyle sadece hani bu kadar yapıp üstünü doldurunca yeterli olmayabiliyor yataklar için. Biz de deneyerek öğreniyoruz. Burada sarımsaklarımız. Aynı sefamızı geçen yıl biber vardı burada. Aynı sefayı dikmiştik. Bu yabancı zararlı böcekleri korusun diye. Kışı geçirdi canlı olarak. Şimdi de çok güzel çiçek açıyor. Bu hemen hemen her mevsim herhalde çiçek açıyormuş değil mi? Evet. Yani kışın soğuklarda da hiç sorun yaşamadık. Birkaç kez don oldu. Onda da sorun yaşamadık. Hala canlı. Çok Evet, güzel. ben de- Bahçenin neşesi gibi. Ben de evimizin bahçesinde denedim, bu sene ektim. Yani her sene tekrardan ekmeye gerek duymuyor Bakın, değil mi? kendi kendine tohum dökmüş. Burada fideleri çıktı. Biz şimdi bunları başka yataklara alacağız. Başka Çoğaltmış sebze olacak. yatak. Tabii bir daha hiç dikmemize gerek kalmadan dibindeki fidelerden. Şeyler de öyle. Kadifelerimiz de öyle. Şimdi o yataklarda minik kadifeler var. Onları da yine diğer yataklara ayıracağım. Burada patates dikili. Biraz geç diktiğimiz için henüz filizlenmedi. Buraya da tatlı patateslerimizi dikeceğiz. Tatlı patatesi biliyorsunuz önce filizlendirip sonra filizleri suya koyup köklendirip öyle dikiyorsunuz. Biz geçen yıl hani bütün kış boyunca tatlı patates yedik diyebilirim. Yaklaşık bir 50 kilo tatlı patatesimiz oldu. Çok seviyoruz. Severek tükettiğimiz bir gıda. Şuralarda yine yataklar var. Geçen yıl orası salatalık yatağıydı. Tabii şimdi biraz bakımsız, henüz yeniden işlemedik. Tabii şu anda Mart ayının son günlerindeyiz. Yani Nisan ayına gireceğiz. Bundan sonra yeni sezonda ekim zamanınız ne zaman? Ne zaman bahçe yapmaya başlıyorsunuz? Şöyle Yani özellikle Çanakkale'de, işte Ezine'de, bu bölgede biraz sert sezon ne iklim. zaman başlıyor? Nisan'da aslında. Burası biraz iklim sert. Hani belki seramız olsaydı serada fideleyip Nisan'da toprağa hemen aktarabilirdik ama henüz bir sera yapmadık. Önümüzdeki günlerde öyle bir planımız da var.
Sera yaptığımız zaman daha erken, şimdi bu zamanlarda dikip daha önce dikip Nisan başı gibi de aktarabiliriz. Biraz geç kalıyoruz biz serasız olduğu için ama sonuçta kışa kadar sebze yiyoruz hiç sorun yaşamadan. Valerianlarımız var. Kedi otları. Bunlar şeyde kullanılıyor. Don öncesi yaprakları, kuru yapraklarını çay yapıp pidelerinize verirseniz dondan korumuş olursunuz. Ne güzel. Valerian. Burada çiçeklerimiz şey yapmaya başlamış, çıkmaya başlamış. Burada her tarhta ayrı bir çiçek var. Bahçemize çok arı gelsin, mutlu olsunlar diye. Burası da yine. Bir tane daha. Bunda da çıkmış çiçekler. Brüksel lahanaları, karnabahar. Onlar artık geçti. Onları sökeceğiz tabii, yenileyeceğiz. Şurada çilek bahçemiz. Burada bir çilek bahçesinin etrafına çit yapma projemizin henüz başlangıç aşamasındayız. Evet. Çilek bahçesinden bakalım. Biraz kartonla... damlamaları da çekmişsiniz. Evet, biraz da kartonla yabani ot çıkmasın diye etrafını sardık ama çok da işlevsel olmadı. Rüzgar kurutuyor, uçuruyor. Samanla. Burada işte ıspanaklar, dereotları, tere, roka, orada maydanozlar var, henüz çıkmadı. Burada enginarlarımız var. Enginarlar şu taraftaydı. Bir köktü sadece. Onları alıp böldük, parçaladık, buraya diktik. Biraz şimdi bu kartonlardan dolayı görüntü kötü ama bu otlanmasın diye yani. evet, çok fazla yabani ot çıkıyor. Ot çıkmasın diye böyle kapattık şimdilik. Daha sonra bu otları biçince onlara malç yapacağım ben. Belli zaten. Otlanmanın ne durumda olduğu. Şu ara bizim normalde geçiş için bıraktığımız bir ara. Bakın böyle hep yabani ot çıkıyor. O yüzden de kartonla ördük. Şu ara tamamen yabani ot. Evet. Şurada biberiye Çıkmaya başlamış. Biberiyeler dikmiştik çoğaltmak için. Orada bezelyelerimiz çıkıyor. Yukarıda kompostumuz var. Yukarıda da yine tahlarımız var. Şurada kuşburnu var. Şurada Evet, ada çok çayı, güzelmiş. biberiye, frenk üzümü var. Tıbbi nanemiz var. Süper. Başka neler var? Yukarıda kaleler, kale diyeyim yani. Tohumluğa ayırdıklarımız ve yemişlerimiz var. Burada dağ kekiğimiz var. Çiçek açıyor. Bu da Meksika tarhunu. Kışı geçirdi. Şimdi filiz verecek. Yeniden büyüyecek. Bu yeni kompost, o eski kompostumuz. Onu artık sebze ekiminde tarhlara dağıtacağız. Bunu yeni kuracağız. Şu anda evden organik atıklarımızı buraya getiriyoruz mutlaka. Çöpe atmıyoruz. Biriktiriyoruz. Sonra da onu kaldırınca diğer kompostu bunu kuracağız. İşte laktobasil ekleyeceğiz. Biraz tavuk gübresi ekleyeceğiz. Sulayacağız. Biraz ormandan yaprak getireceğim. Karbon ekleyeceğiz. Kuracağız kompostumuzu. Kompost ve de yanmış keçi gübresi veya tavuk gübresi. En çok önerdiğiniz dışında... kompost türü nedir? Mesela ne yaparlarsa bitkileri, sebzeleri için iyi gelir? Yani sizin deneyimlediğiniz özel bir kompost yani, var mı? Benim tercih ettiğim, yani bizim tercih ettiğimiz kompost yöntemi en kolay yapabileceğimiz yöntem. Evet. Çünkü henüz kompost için kasalar oluşturamadık. Böyle kendi halinde bir şeyimiz var. Yani o eğer birazcık laktobasil serumu biraz eklerlerse, birazcık tavuk gübresi, biraz sularlarsa, arada açıp yerini değişip şey yaparlarsa, tekrar kapatırlarsa daha kolay oluyor. Tamamen eriyor. Hı. Daha kolay kullanabiliyorsunuz İçinde yataklarınızda. şimdi tavuk gübresi var. Başka neler var? Bizim evden getirdiğimiz organik atıklar, bahçemizden, yataklardan söktüğümüz sebzelerin ya bayat yaprakları, kökleri, atıkları, tamamen bu bahçenin atıkları, evimizin organik atıkları. Onları bir şekilde dönüştürmüş oluyorsunuz. Evet, gübre şeklinde. hepsini dönüştürmüş oluyoruz. Tekrardan toprağa dönüyor. Döngü bu şekilde devam ediyor. Evet. Yabancı bir madde de girmemiş oluyor. Evet. Dışarıdan
kimyasal girmiyor. İçeride kendi üretilen fazla atıklar diyelim ya da fazlalıkları evimizde tekrar aslında dönüştürmüş oluyorsunuz. tabii aslında hepimizin evinde sebze de tüketiyoruz. İşte yumurta yiyoruz, kuru yemişler yiyoruz, ceviz yiyoruz mesela. Ceviz kabuğu, fındık kabuğu, bunların hepsi bizim için birer gübre. Birkaç tane havuç kalmış. Şunlara bakabilirsiniz. Kuşkonmazlarımız çıkıyor. Bu arada Bunlar her sene ekiliyor mu kuşkonmazlar? yok, bir kez kök diktim. En verimli olduğu yaş 3 yaşı. Daha küçükken şöyle şeyler çıkarıyor. Mesela 2 yaşında, 1 yaşındayken bu tarz şeyler. Yaşlandıkça daha kalın, daha büyük. Yani bu yıl güzel kuşkonmazlı omletlerimiz olacak umarım. Evet. Çok Burada güzel. da kıştan kalan birkaç şeyimiz var. Şunlar kara kafeslerimiz. Arılar çok seviyor. Bu arada her tarafta da çiçek açmış. Evet. Yani tarlaların Evet. Bahçemizi her yıl biçip yatırıyoruz. Asla sürmüyoruz. Biçip yatırınca toprağın organik maddesi artıyor. Kuraktan korunmuş oluyor. Bizim hepsi tamamen doğal yöntemlerle. evet. Kara kafes yağı da yapıyoruz. Çok güzel arı çeken çiçekleri var. Bu yaban mersinimiz. Murt ama bu beyaz yaban mersini. Burada yine farklı bir kekiğimiz. Şurada o da farklı bir kekik. Şunu bir koklamanızı tavsiye ederim. Siz de koklayın bence. Çok Parfüm güzel. gibi. Evet. Çok da etkili. Burada goji beriler var. Bunlar ahududu. Şurada gilaburumuz var. Bu arada dışarıda aronyamız var. Yine incirimiz var. Yukarıda baklalar var. Ortalama kaç çeşit böyle bitki var tahminen? Yani Bayağı çok çeşit fazla. var yani. Birkaç saat sayabilirim size. Mesela şu royalyamız. Bu hanım eliği Trabzon'dan getirdim. Çocukluğumda kökünü babam dikmişti. Allah rahmet etsin. Babamı kaybettik ama oradan olsun istedim. Allah rahmet eylesin. Bu Burada- çeşitliliğe mesela önem vermenizin sebebi bu permakültüre olan ilginizden kaynaklı mı, yoksa hep sürekli böyle bir Çok- bahçe yaparsam böyle bir çeşitlilik sağlayacağım mı dediniz? Nasıl oldu? Şöyle yani çok biyoçeşitlilik çok önemli bir şey doğa için. Her türlü arıyı, böceği besleyen bir sistem bu. Aynı zamanda insanları da güzelce besleyen, sağlıklı besleyen bir sistem. Hepsi birbiriyle, kökleriyle ilişki kuruyorlar. Mikoriza mantarlarıyla ağ kuruyorlar. Hepsi birbiriyle anlaşıyor, birbirine yardım ediyor. Örnek işte bu da Afrika zambağı. Burada kodangillerden biz Trabzon'da tamara deriz. İşte şu anda bu yumurtayla çok güzel kavrulur. Kökünden turşu da yapılır. Bunlar böğürtlenler. Yani çeşitlilik harika bir şey. Çok seviyorum ben. Tek çeşitliliğe karşıyım. Doğa çeşitli olunca daha mutlu bence. Bütün böcekler, Evet. kuşlar. Bahçemiz hep kuş doluyor. Aslında birçok bitkinin de birbirine faydası da var değil mi? Tabii ki. Evet. Kardeş bitkiler biliyorsunuz Hı. var. Biz de o sistemi kullanıyoruz. Birbirine dost bitkileri yan yana dikmeye çalışıyoruz. Birbirlerinden faydalansınlar diye. Şeyler için rutamız var. Bunu daha çoğaltacağım, henüz az. Ruta şeyleri çekiyor. Tırtılları çekiyor ve bahçenizin bir köşesinde olursa eğer tırtıllar, evet. Birazcık zayıf şimdi, orada gariban kalmış Bu tavşan. ada çayı mıydı? Bu tavşan kulağı. Tavşan Yayılıcı, yer örtücü. Orada yoncamız var. Bu da yine yer örtücü bir sarmaşık. Kurak bölgeler için böyle örtücü bitkiler çok önemli. Bunlar kuzu kulaklarımız. Vallahi her türlü bitkiyi burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok meraklıyız çeşitli Ne olması. güzel. Şurada
Bakın fare yuvalarını görüyor musunuz? Çok fazla. Bu yıl Ha, çok fazla. bayağı. Evet. Evet. Ama Fare. tabii biz ilaçla mücadele yöntemini benimsemediğimiz için bir yöntem duyduk. Alçıyla mısır ununu karıştırıp dökmeyi tavsiye ediyorlar. Belki onu uygulayacağız. Bu taşların arasında mı yuva Evet, mı yapıyorlar? evet. Bu acem borumuz. Burada yine Bitkilere hodanlarımız zararı var. oluyor mu mesela farelerin? Yani evet, köklerini yiyor. Hepsini değil. Hani buradakiler canlı ama eğer sebze tarhlarına ulaşırsa, mesela bu yıl şeylerimizden, karpuz turplarımızdan birkaç tanesini kemirdi, zarar verdi. Tatlı patateslere tam yeni dadanıyordu ki biz hasat ettik, kurtardık hepsini. Yani çok fazla olursa zararı var tabii ki. Bu gül hatmi açınca harika oluyor. Burası böyle çiçek bulutu gibi oluyor. Bunlar kaymak meyvesi, feijoalarımız. Yarı tropikal bir bitki. Buraya uyum sağlıyor ama kışın zarar görmedi. Muhteşem bir meyvesi var. Çilek, muz, karışık kokusu ve tadı onlara benziyor biraz. Olmuş ama. Demek ki uyum sağlıyor. Evet, uyum sağlıyormuş. Ben aslında hünnap almaya gitmiştim fidancıya. Hünnap kalmamış, bundan alın dedi. 2 tane bir arada dikmek gerekiyormuş birbirini tozlasın diye. Aldım ve çok sevdik. İyi ki almışız. Şimdi bahçemizin en güzel, en sevdiğimiz ağaçlarından. Okuduklarımızdan, izlediklerimizden öğrendiğimiz şu: toprağınızı çok fazla kurcalamayın. Üzerini örterek zenginleştirmeye çalışın. Var, bizde de çok kazıyoruz. Mecbur kazıyoruz çünkü çok fazla taşlı mesela. Taş ayıklamak için kazmamız gerekiyor. İlk yıl belki çok kazılabilir. Bir elden geçirilebilir. Biraz gevşetilir toprak. Kepçe çalışsın mesela buralarda. Etrafını sarmak için. Yapılırken filan. Ama mümkün olduğunca toprakla çok fazla yapmayın. Nedir onun adı? Çok kazmayın. Toprağa sürmek çok kerametli bir iş değil aslında. Gel. Toprağın üzerine örterek, zenginleştirerek toprak zaten zamanla yumuşuyor ve verimli hale geliyor. Değil mi? Evet. Bu arada Instagram adresinizi paylaşmak isterseniz, hani oradaki deneyimlerinizi sonuçta Instagram Tabii. adresinizde paylaşıyorsunuz. Onu söylemek ister misiniz? İsteriz. Siz söyleyin. Fafatara Çiftliği. Evet. Instagram adresimiz. Oradan bize ulaşabilirler. Bize faydalı olacak bilgileri varsa bizimle paylaşabilirler. Bizim paylaştığımız bilgilerden faydalanabilirler. Evet. Sorabilirler. Şeyler varsa Tabii ki. sorabilirler. Sorabilirler. Tamam. Benim sormadığım, sizin anlatmak istediğiniz bir konu var mı? Bahçecilikle ilgili O zaman. buyurun o zaman. Aynen. Kendi gıdasını yetiştirmek isteyenlere tavsiyemiz, bir, doğa dostu yöntemlerle yapsınlar. Evlerindeki organik atıkların hiçbirisini çöpe atmasınlar, biriktirsinler. Biz 3 yıldır buradayız, 3 yılı geçti. Hep öyle yapıyoruz. Buradaki bahçe atıklarımızla da ikisini birleştirince son derece güzel bir kompost oluyor. Onları kullanabilirler. Etrafta mesela yumurta aldığımız köylü bir komşumuz var. Biz onun kümesini temizleriz mesela. Oradan tavuk gübresi alırız. Biz de ilaç atmasın diye portakal kabuğundan enzim kurup kümesi portakal kabuğu enzimiyle ilaçlarız mesela. Oradan aldığımız tavuk gübresini de yine burada fidanlarımızda, bahçemizde kullanıyoruz. Öyle şeyler yapabilirler. Biraz yanmış keçi gübresi satın almıştık mesela ilk geldiğimizde, çok zayıftı toprak. Öyle şey yapabilirler. Hani bana sorarsanız insan hiçbir pestisite, herbisite, fungusite ihtiyaç duymadan da çok rahatlıkla karnını doyurabilir. Evet. Murat Bey'den de alalım. Doğaya dönün. Evet. Çok kısa bir son nokta olacak ama doğaya dönün. Evet. Doğada istediğiniz her şeyi bulacaksınız aslında ama Başta huzur. ne aradığınızı biliyorsanız bulacaksınız. Ne aradığınızı bilmiyorsanız zaten kimse size yardımcı da olamaz. Bir şey de bulamazsınız. Teşekkür Çöpleri ederiz. doğaya atmayın lütfen. Bunu söylemesem olmazdı. Evet. Lütfen çöplerinizi doğaya atmayın, çok rica ediyorum. Doğamızı, çevremizi temiz tutalım arkadaşlar. Bu hem gelecek nesiller hem doğada yaşayan canlılar için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Biz Bize teşekkür zaman ayırdığınız için ederiz. çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun.